Gözünüzde şöyle çok başarılı, tıkır tıkır işleyen bir fabrika canlandırın. Şimdi asıl soru şu, bu başarının arkasındaki yöneticinin gerçek değerini nasıl ölçersiniz? Sürekli koşturuyor, masası evrak dolu diye mi? Yoksa tam tersi bir durum mu söz konusu? İşte bütün hikayemiz tam da bu soruyla başlıyor. Bu soru aslında konunun tam kalbine iniyor. Etkili bir liderlik sahiden neye benzer? Aklımıza ilk gelen resim genelde böyle oradan oraya koşturan, her şeye müdahale eden biridir, değil mi? Ama ya gerçek liderlik? Tam tersine sakinlik ve geleceği düşünen bir duruş gerektiriyor. Şimdi hikayemize gelelim. Olay kar rekorları kıran büyük bir fabrikanın yönetim kurulunda geçiyor. Her şey harika gibi görünürken kurul üyelerinin gözüne bir şey batıyor. Müdürlerine ödedikleri o dolgun maaş. Ve işte bu ufacık şüphe tüm fabrikanın kaderini değiştirecek bir süreci ateşliyor. İlk çatışma tam da burada başlıyor aslında. Yönetim kurulu müdürün görünüşte ne yaptığına bakarak, yani kendi algılarına göre ona gereğinden fazla para ödediklerini düşünüyor. Yani yarattığı muazzam değeri değil, sadece ceplerinden çıkan maliyeti görüyorlar. Tabii emin olmak istiyorlar ve fabrikaya 2 kişilik bir heyet gönderiyorlar. Görevleri de çok basit. Gidin, müdür bir gün boyunca ne yapıyor, ne ediyor bir bakın ve o maaşı gerçekten hak ediyor mu, etmiyor mu anlayın. Cevabın müdürün ofisinde, gözlerinin önünde olduğuna o kadar inanıyorlar ki. Peki bu heyet ofise gidince ne görüyor dersiniz? Vallahi tam da korktukları manzarayla karşılaşıyorlar. Sakin sakin kahvesini yudumlayan, gazetesini okuyan, masası bomboş bir müdür. Ne bir telaş var, ne bir koşturmaca. Sanki adamın hiçbir işi yok. İşte bu görüntü, kurulun şüphelerini kesinleştirmeye yetiyor da artıyor bile. Yönetim kurulunun çözümü de tabii ki gecikmiyor. Hemen çok çalışıyormuş gibi görünen yeni bir müdür bulmak. Yani algıyı düzeltmek için derhal harekete geçiyorlar. Karar çok hızlı veriliyor. Tembel diye damgalanan o başarılı müdür kovuluyor. Yerine de daha ucuza çalışan, enerjik ve en önemlisi her an meşgul görülen yeni biri getiriliyor. Kağıt üzerine baktığınızda sorun çözülmüş gibi duruyor. Yeni müdürün ofisi eskisinin tam zıttı. Adeta bir kaos ortamı. Sürekli bir hareket, sürekli bir koşturmaca, telefonlar susmuyor. Gözle görülür bu yoğunluk yönetim kuruluna işte şimdi paramızın karşılığını alıyoruz diye büyük bir güvence veriyor. Fakat bu liderlik değişikliğinin hiç beklenmedik ve çok olumsuz sonuçları ne yazık ki çok geçmeden ortaya çıkmaya başlıyor. Çünkü görünüş her zaman gerçeği yansıtmaz. Ancak işler hiç de beklendiği gibi gitmiyor. O çok meşgul müdürün yönetiminde sadece 3 ay sonra üretimde ciddi bir düşüş başlıyor. Yönetim kurulu başta bunu acemilik dönemine veriyor, biraz zaman tanımak gerektiğini düşünüyorlar. Şimdi gelin şu rakamlara daha yakından bakalım. 6 ay sonra tablo artık inkar edilemez bir hale geliyor. Üretim sert bir düşüşte. Kar o da aynı şekilde eriyip gidiyor. Daha da kötüsü üretimdeki hataların sayısı tırmanışa geçmiş. Rakamlar yalan söylemez ve algının bizi ne kadar yanıltabileceğini çok acı bir şekilde yüzümüze vuruyor. Bu kötüleşen durum yönetim kurulunu artık daha derine bakmaya zorluyor. Bu sefer sorunun kaynağını bulmak için yöneticinin masasından uzaklaşıp işin asıl yapıldığı yere, yani fabrika sahasına iniyorlar. Ve işte orada bütün bu sorunların nedenini anlamanın anahtarını elinde tutan o bilge, o yaşlı ustabaşıyla karşılaşıyorlar. Ustabaşının anlattıkları yapbozun o kalp parçasını yerine oturtuyor. Eski müdürün sırrı meğer çok basitmiş. O, ıvır zıvırla, teferruatla uğraşmaz, geleceği planlarmış. Ve en önemlisi, ekibine güvenir, onlara kendi işlerini yapmaları için alan tanırmış. Bu karşılaştırma gerçekten çok çarpıcı. Ustabaşı aslında 2 farklı yönetim tarzını özetliyor. Biri büyük resmi gören, strateji kuran bir makro yönetici. Diğeri ise her küçük detaya müdahale eden bir mikro yönetici. Yani biri gemiyi yönetirken diğeri her bir küreyi kendi çekmeye çalışıyor. Ve işte ustabaşının vurduğu son ve en can alıcı nokta. Diyor ki, yeni müdür bizim işimizi yapıyor, o kadar çok detaya giriyor ki biz de bir alt rütbeye düşmüş gibi oluyoruz. Sorun değil, buna katlanırız. Ama asıl sorun şu ki, fabrikanın müdürlük koltuğu bomboş kalıyor. Yani kimse fabrikayı yönetmiyor. Bu acı gerçekle yüzleşen yönetim kurulu için artık her şey gün gibi ortada. Yönetimin aslında elle tutulur, gözle görülür bir şey değil, görünmez bir sanat olduğunu anlıyorlar. Ve hikayenin sonu.
Yönetim kurulu değer kavramı üzerine gerçekten çok pahalı bir ders alıyor. Gerçek değeri anladıklarında onu geri getirmek için eskisinden çok daha fazlasını gözden çıkarmak zorunda kalıyorlar. İşte bu yüzden yöneticiliğe zor bir sanat deniyor. Çünkü gerçek liderliğin ortaya çıkardığı eser, yani o başarı, her zaman anında görülebilen somut bir şey olmayabiliyor. Yani bu öyle bir sanat ki eserini gözle göremiyorsunuz. Değerini anlamak için tecrübe ve daha da önemlisi tıpkı bu hikayede olduğu gibi bazen acı verici karşılaştırmalar gerekiyor. Ve gelin bu son soruyla bitirelim. Bu hikaye aslında hepimize kendi çalışma tarzımızı sorgulama fırsatı veriyor. Asıl önemli olan sürekli meşgul görünmek mi, yoksa sessizce, derinden gerçek bir etki yaratmak mı?